Bu sonsuz büyüklükteki yapı, içinde barındırdığı her şeyle birlikte acaba kendinin farkında olabilir mi? Kulağa biraz çılgınca geliyor değil mi? Ama gelin bu sorunun peşine düşelim ve bilimin, felsefenin ve hatta biraz da hayal gücümüzün sınırlarını zorlayalım. Hazır mısınız? O zaman kemerlerinizi bağlayın çünkü kozmik bir beyin fırtınası başlıyor. Evrenin farkındalığını konuşmadan önce gelin bir adım geri çekilelim. Farkındalık tam olarak ne anlama geliyor? Sizce farkındalık nedir? Bir düşünün. Bir çiçeğin kokusunu almak, bir müziğin ritmine kapılmak ya da şu an benim sesimi duyuyor olmanız, bunlar farkındalığın bir parçası, değil mi? Peki bir kaya parçası farkında olabilir mi? Ya da bir yıldız? Sanırım bu noktada biraz zorlanıyoruz. Çünkü bildiğimiz kadarıyla farkındalık, karmaşık sinir sistemlerine, beyinlere ve bilinci üretebilen yapılara ihtiyaç duyuyor. En azından bizim bildiğimiz haliyle. Astrofizikçi Franco Vazza ve nörolog Alberto Feletti'nin 2020'deki araştırmasına bakalım. Evren, devasa galaksi kümeleriyle insan beynindeki nöronlar arasındaki bağlantılara çok benziyor. İki sistemde fraktal, yani tekrar eden, kendini küçük parçalarda da gösteren yapılar. Mesela beynimizde sinir hücreleri milyonlarca bağlantı kuruyor, düşünceleri üretiyor. Evrenin de galaksiler ve karanlık maddeyle karmaşık ağlar kurduğu ortaya çıktı. Peki bu sadece tesadüf mü? Yoksa evren bizim düşündüğümüzden daha mı karmaşık? Şimdi gelelim asıl can alıcı soruya. Eğer farkındalık için bir beyin gerekiyorsa, evrenin bir beyni var mı? Tabii ki bildiğimiz anlamda bir beyni yok. Ama gelin biraz daha geniş düşünelim. Evrenin yapısına baktığımızda galaksilerin, galaksi kümelerinin ve süper kümelerin oluşturduğu devasa bir kozmik ağ görüyoruz. Bu ağ tıpkı insan beynindeki nöronların birbirine bağlanma şekline benziyor değil mi? Bilim insanları bu benzerliğe kozmik ağ adını veriyor. Örneğin beynimizdeki her bir nöron diğer binlerce nöronla bağlantı kurarak bilgiyi iletiyor. Bu karmaşık etkileşimler sayesinde düşüncelerimiz, duygularımız ve bilincimiz ortaya çıkıyor. Peki ya evrendeki her bir galaksi bir nöron gibi davranıyorsa? Ya aralarındaki kütle çekimsel etkileşimler kozmik bir bilginin akışını sağlıyorsa? Bu sadece bir benzetme elbette. Ama bu benzetme bize farkındalığın sadece biyolojik yapılara özgü olmayabileceği fikrini düşündürüyor. Belki de çok daha büyük ölçeklerde farklı bir formda var olabilir. Kuantum fiziği, evrenin en temel düzeyde nasıl işlediğine dair inanılmaz derecede tuhaf ipuçları sunar. Gözlemci etkisi olarak bilinen fenomen, bir parçacığın davranışının gözlemlenip gözlemlenmemesine bağlı olarak değiştiğini gösterir. Peki bu, evrenin de bir tür gözlemciye sahip olması gerektiği anlamına mı geliyor? Farkındalık için bilgi işleme ve belleğe de ihtiyacımız var. Evren sürekli olarak bilgi üretiyor ve işliyor. Örneğin bir yıldızın ölümü, yeni elementlerin oluşumu, kara deliklerin uzay zamanı bükmesi, bunların hepsi birer bilgi akışı, birer olay. Peki ya bu bilgiler bir yerde depolanıyor mu? Bilim insanları kara deliklerin bilgi depolayabileceği fikrini ortaya atıyor. Kuantum fiziği ise evrendeki her parçacığın birbiriyle bağlantılı olduğunu ve bilginin anında iletilebileceğini öne sürüyor. Bu da evrenin devasa bir bilgi ağı olduğu fikrini güçlendiriyor. Şimdi biraz da felsefeye dalalım. Antropik ilke diye bir kavram var. Kısaca diyor ki, evren, yaşamın ve bilincin ortaya çıkması için inanılmaz derecede ince ayarlanmış gibi görünüyor.
fizik yasaları, evrensel sabitler hepsi bizim gibi varlıkların ortaya çıkmasına olanak tanıyacak şekilde ayarlanmış. Bu durum bazılarına göre evrenin bir amacı olduğu, hatta belki de kendini gözlemlemek için bizi yarattığı fikrini düşündürüyor. Yani bizler evrenin kendini fark etme mekanizması olabilir miyiz? Bizim varlığımız evrenin kendi üzerine düşünme biçimi olabilir mi? Belki de evren kendi içinde bir tür kolektif bilinç taşıyor ve bizler de bu bilincin küçük ama önemli birer parçasıyız. Bu konu hakkında daha fazla düşünmek, araştırmak ve tartışmak isterseniz yorumlarda buluşalım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Merakla kalın.